Günaydınlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün değişik konularımız var. Çok da ciddi bir şey bulamadım. Aslında bunlar narkotiğe gittiler, ardından gözaltı, şimdi adliyedeler, oradan adli tıpta muayene. Videolarını vermek istemiyorum. Kim pozitif çıktı, kim negatif çıktı zaten yakında görürüz. Görsek ne? Tutuklanan olursa da veririz. Artık insanların masumiyet karinesiyle ne bileyim kendine zarar verdikleri alışkanlıklarıyla oynayıp da buralarda tamam ilk şeyi veririz bundan sonra. Ama yok şöyle de yürüdüler, böyle de girdiler, şöyle de kanları alındı, böyle de kılları çekildiği vermeyeceğim yani gerek yok. Hani gitmişler hepsi evet ondan sonra bakalım şimdi kim pozitif negatif çıkacağız. Ondan da sana ne bana ne 2 sene sonra unutuluyor zaten. Şimdi efendim değişik bir konu. Bennu Gerede kimdir? Hüsrev Gerede Caddesi vardır meşhur Nişantaşı'nda. Hüsrev Gerede önemli bir isim. İyi bir aile. Fakat sanmayın ki e, 2003 yılında efendim gönüllere de katıldı bu Bennu Gerede. Var ya bir tane sözde Survivor adası. 4 çocuğu var. Hüsrev Gerede Atatürk'ün yaveri. O yüzden torunu ama hani zengin zannedilmesin değil. Bir ara Serenay Sarıkaya'yla çıkan böyle iri yarı, kibarcası iri yarı yani bayağı böyle bir iri yarı bir bey vardı Haldun diye. Hisarcıklıoğlu hatırlarsınız. Şaşırmıştık. Arkadaşız demişlerdi sonra. Arkadaştırlar yani. Serenay yakışıklı sever o kadar çıkmaz Haldun'la. Haldun da bizim buralarda ne yapalım? Şimdi buralardan ayrıldı bilmiyorum nerelerde işletmecilik yapıyor ama tanışıklığımız vardır. Haldun'la mesela bir yaz kaldı. Kalmak derken onların kira, işte yiyecek, içecek, çocuklarının bakımını üstleniyor adam. Onunla kalıyor gidiyor. Şimdi Bali'de benle yaşıt bu kadın tam olarak. Ne iş yaptığı belli değil ama şu anda çok garip bir iş yapıyor. Bir göstereyim size. Yani tövbe estağfurullah. Estrol vajinal krem eczanelerde reçetesiz satılıyor. Sevgili doktorumun bana verdiği bir tüyoyu paylaşmak istiyorum. Kremi vajina içine kullandıktan sonra kalan miktarı ve biraz daha fazlasını da kendi tercihimle yüzüme sürüyorum. Östrojen seviyeleri azaldı. Güzel kardeşim. Tövbe estağfurullah. Kremi orama kullandıktan sonra kalan miktarı yüzüme sürüyorum diyor. Kalan miktar derken elinde kalan miktarı mı? Ya bir hijyen dediğin şey orada bitti öldün. İkincisi bu yüzüne ne sürüyorsa lütfen biz sürmeyelim gördüğünüz gibi. Hani insan bir şeyin reklamını yapıyorsa şöyle cildi parlayan eli yüzü düzgün birine yaptırır. Yani bu kadın kararmış çamaşır tahtası gibi olmuş. Yani neler aklıma geliyor benzetmeler teşbihler de demiyor. Şimdi bu yüzüne ne sürüyorsa rica ediyorum biz sürmemeliyiz yani. Bunu böyle verin. Bu kadının hatta vajinal kremi sürdükten sonra elinde kalanı yüzüne sürüyormuş ya. Yani uzak durun arkadaşlar ya. Olacak iş değil. Ben daha bakımsız spa benzetmem var sen onu bilmiyorsun. Ciltte değişimler oluyor ve estrolün cildin nemine, elastikiyetine ve daha dolgun görünümüne destekleyebileceğini Şimdi bu elastik, nemli ve dolgun bir cilt mi abi? Mosmor göz altları, düşmüş göz kapakları, bıyıklar, kaytan bıyık böyle güneş lekesi olmuş. Mor dudak. Şimdi bu iyi hali ise abo! Ya soyadına hürmetimiz vardı da yapma böyle şeyler gözünü seveyim. Zaten Bali'de yaşıyor. Bir gün yogacı, yogi. Bir gün yaşam koçu. Bir gün burada işletmecinin sevgilisi. Bir gün bilmem neci. Yani böyle tamam kendin yaşarsın da 4 çocuğu da kıçına takıp böyle de yapmazsın. Ondan sonra da alıp vajinal kremi yapıştırmazsın. Tamam. dair çalışmalar var. Ben faydasını görüyorum. Tabii ben doktor değilim, sadece kendi deneyimimi Evet benim bir lafım var ya Mela Survivor'a düşmek. Bir ünlü Survivor. Abo sen ne yaptın çocuğum? Kedimle bardağımdan su iç. İç, iç. Helal hoş olsun iç. Bir ünlü Survivor'a düştü mü iflah olmaz artık arkadaşlar. Survivor adı üstünde hayatta kalma modu yani. Sen artık ününü, şanını, şöhretini birbirini pandikleyip, dövüşüp, ekmek peşinde, kuru baklagil peşinde koşarak televizyon önünde kendini rezil ederek geçiriyorsan tamam artık sen iflah olmazsın yani.
O yüzden Survivor artık hani bu ünlülerin Survivor eden de görülmedi oradan ha. Neden Survivor eden görülmedi? Mesela Turabi diye bir şahsiyet vardı. 5000 kere birinci oldu. Adam halen parasız. Şimdi Acun'un verdiği paraları anormal falan sanmayın. Vergisi giriyor. Bilmem nesi giriyor. Şusu giriyor, busu giriyor. Ben bir ses engeli koyayım şu dışarıya. Evet, burada var. Şurada da bir ses engeli. Dışarı sesler gelmiyordur umarım. Ondan sonra parasız kalıyor bu çocuklar. Fizikten, formdan. Ya Nagihan'ın parası olsa gider de bir Survivor'da Acun fırçası mı yer yani? Survivor'a düşmek diye bir şey var. Arkadaşlar bu hanım bir kere suç işliyor. Reklamı böyle veremez. Reçetesiz de olsa bir ilacı böyle tanıtamaz. Kendi hobisidir. O elini her yere sürmek, her kremi. Ya ne yapmış ya böyle? Ben inanmadım şu an. Bunu niye yapıyor yani? Benzemiş diyeceğim, o olacak yani. Hani anlarsınız, devamını getirirsiniz. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim size. Biliyorsunuz Kerimcan Durmaz da gözaltına alınanlar arasında. Bu aralar yıldız çok parlamıştı. Seni de vursunlar diye. Çok da iyiydi. Müziği tam veremeyeceğim ama karizma müthişti. Çok da güzel böyle yaz konserleri vardı. Bilmiyorum iptal olur mu? Bir onu izleyin, bir de onun Yunan versiyonunu buldum. Evet. Süper turneleri vardı. Hop. Hey maşallah. Karizması var. Güzel bebek atıyor. Şu çocukları salıversene Kemal'cim. Şu çocukları sal gitsinler, tövbe estağfurullah. Kedileri salma da yayına girecek sesleri. Bak ne güzel değil mi? Çok da güzel oynuyor. Milleti de coşturuyor. Bu işi de iyi biliyor. Şimdi bunun Yunan versiyonu çıktı. Kerimcan Durmaz'a da yazık yani. Hapse girdi çıktı. Hani muhadilleri girmezken, hatta daha büyük suç işlemişleri girmezken hapse girdi çıktı. Serdar Ortaç halen TikTok'ta. Mehmet Ali Erbil halen ahlakta birinci. En son 75 yaş küçüğüyle beraberdi zannedersem. Evet, hayvanlarımız kontrol altında. Ama bu çocuk arkasında bant geçti diye sana bu ne yasa dışı bahis bantı geçti Malta'da diye tutuklandı. Diğerleri arkadaşlar yasa dışı bahisin tişörtünü giyip oynarken poz verdiler, tutuklanmadılar. Orada bir çifte standart döndü. Yani cinsel tercihleri muallak olan insanların suçu suç da erkekliğini müptezel yaşayan insanların suçu suç değil mi? Bakınız Mehmet Ali Erbil. Şimdi Mehmet Ali Erbil erkek diye müptezel değil mi yani kadınlar konusunda? Hani ona da bir ahlak dersi veriyorsak, asıl bu tutuklamaların ve gözaltıların amacı ahlak dersi ise burada bir Mehmet Ali Erbil konusu da işlenmeliydi arkadaşlar. Neyse bize ne? Yasadır bu. Biz eğlenceli tarafına bakalım. Yunan'ını görmek ister misiniz? Büstiyerle çıkmış, azıcık da hormonlu. Evet bak, bunu niye gelsin güzel kardeşim? Buyur. Kerimcan Durmaz'ın hormonlusu. Bak o da dolduruyor ortalığı. Şimdi bu erkeğin oynağını kadınlar niye seviyor acaba bu kadar çok? Biz niye gidiyoruz? Bak bak. Birebir şarkı da aynı. Gördünüz mü? Üst yerini giymiş, sakallı bıyıklı falan bir adam böyle. Hareketlerine karar veremiyor. Kıvırtsam mı? Kasılsam mı? Kız istemeye gider gibi giymiş. İçine de büstiyer giymiş. Bu şarkı orijinalinde biliyorsunuz Yunanca zaten. Bak bak bak. Erkeğe bir zeybek yakışır arkadaş. Bir de ne yakışır? Efelerin oyununa ne denir? O yakışır ya. 2 tane oyun yakışır arkadaş. Bulgarca da olabilir bilmiyorum. Dinlemedim sonuna kadar. Çünkü ihtiyaç hissetmedim şunu görünce. Büstlerini de çekti. Ey maşallah. Anam omuzları da açtı. Evet. Hormonlu Kerimcan Durmaz dünyaya açılmış durumda. Bulgarcaymış. Yani şimdi erkeğe diyor ya bir zeybek yakışır. Bir de ya şu Ankara oyunu neydi Seymenlerin oynadığı ya.
Biz erkeksi yani. Bir de Kafkas acayip iyi oluyor. Ben Rusya'nın Kafkas halk dansları ama devlet sanatçılarını izlemiştim. Fişek gibi oluyor. Kafkas da böyle sert ve erkeksi güzel yakışıyor. Ama böyle kıvırtan bir adam. Ben sonra yanımda oturup da eril enerji falan yapamayacağım yani. Kıvırmayacak erkek. Yani zaten kıvıramamalı hani anladın mı? Daha böyle düz, sert bir kas yapısına sahip. Adele oranı bizden fazla. Hani diye düşünüyorum. Zeybek yakışıyor diyorum. Bir de diğeri işte Ankara'dakini diye soruyor. Hangisi diye. Neyse bu versiyonunu da gördükten sonra başka bir konuya geliyoruz. Arkadaşlar geçen bir haber verdim. Baharcan'dan dadı arıyor diye salak gibi. Bir de çok İngilizcem var ana dilim derim ama daddy yani sugar daddy nedir İngilizce? Para babası, tatlı babacık. Parasını yiyeceğin olgun ve yaşlı adam. Tabii ki daddy demiyor Zeki Baharcan'dan da. Onca bamballığının altında bir zeka pırıltısı yatıyor. Sosyal medyaya çıkmış. Dadı arıyorum diyor. Daddy yerine. Şimdi bunu bana uyardılar. Ya dediler bu kendine bakıcı aramıyor. Para babası herif arıyor dediler. Öyle mi deyip o gözle bir daha inceledim ve doğruyu bulduk. Daddy diye, sugar daddy. Para babası yaşlı erkek diye dinleyin. Bizim dadı diye verdiğimiz videoyu şimdi. Sonunda bulmuş çünkü onu da göstereceğim. Gelinilen noktada daha fazla beraber çalışmamız mümkün değil. Çünkü dadım dadımla maddi imkansızlıklar nedeniyle yollarımızı ayırmış bulunuyoruz ve ben çok üzülerek yeni bir dadı aradığımı duyuruyorum. Dadım olmak için kriterler benden büyük olması, Shakespeare sevmesi, satranç oynamayı bilmesi, sporcu olması. Yani dadı değil, daddy. Daddy arıyormuş arkadaşlar. Sonunda buluyor. Buldum dadımı diye de bunu paylaşıyor ve biz de anlıyoruz ki bu. Dadıcığım gelmiş. Dadıcığım seni çok özledim. Buse seni de. Dadıcığım. Aşkolar dadım geldi tatilden. Dadıların dadısı. Dadoların dadosu. Sugar Daddy hareket lafını unutmayın arkadaşlar. Tatlı babacık kadınlara para yediren adam anlamına geliyor. My Heart Belongs to Daddy diye ünlü düşünür Marilyn Monroe'nun çok güzel bir şarkısı vardı. Oh yes my heart belongs to my daddy. Cause he simply treats it well. Çünkü ona çok iyi davranır diye de devam eder. Yani da 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 diye de gider. Çok da severim, güzel de oynar orada. Yani kalbini babacığa kaptıracakmış bu. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey var. Bizim bu memleketteki kadınlarda öz algı problemi var. Bakıyorum her yaştan, her çirkinlikten, çirkin insan da var, güzel insan da var. Her varlıktan, yoksulluktan ve eğitimden kadın ve erkek ortaya çıkıyor ve diyor ki şunu istiyorum, böyle de olsun, şöyle de olsun, şu kadar yakışıklı olsun, böyle. Beni günde 1500 kere ilk günden aramaya başlasın. 7000 kere öpsün o. Kardeş ne yapıyorsun ya? Neden bunları yapsın? Senin özelliğin ne? Sen kendini nasıl algılıyorsun? Parayla adam mı tuttun? Sağlıklı psikoloji nasıl olduğunla nasıl gözüktüğünün yakınlaşmasıdır. Yani bir anlamda kendini dışarıdan görebilme sanatıdır. Kabullenme sanatıdır. Öz algı diye bir şey var. Ulan hem zengin, işte Kıvanç Tatlıtuğ beni ne yapsın yani? Bunu diyebileceksin kendine. Hayal edersin, ne yakışıklı çocuk dersin, şu dersin. Ama beni ne yapsın da dersin ya bir noktada demez misin ya? Ama bizim ne kadınlarımız, ne kızlarımız, ne genç kızlarımız bunu demez. Olumsuz düşünmeyin, ben en iyisini layığım. Hadi işte
Ben hani benim bu Yeniden Aşk Olsun programımda 52 beden bir kadının, 92 kilo bir kadının göbeği var diye erkek beğenmediğini biliyorum. Bunu bana dedi. Kendisi kilolu olabilir. Tamam. Kendisi gibi de bir adam bulduk işte, yaşı yaşına, kilosu kilosuna denk. Göbeği var dedi adam. Göbeğe sahip olmak suç değil. Kendi de kilolu olsun da adama göbeğin var demesi yani. Dön kendine bak denmez mi o zaman sen şimdi yani? Bu alma verme dengesini sapıttırmışlar yani. Kırmızı. Evet, Kıvanç Tatlıtuğ gerçekten güzellikte gelinen son nokta. Ben bir başrol oyuncusu olsam Kıvanç'la oynamazdım. Işığım sönerdi yani. Adamın yanında Serenay dahil herkes sönük kalıyor. O şeyi veremiyor. Işığı veremiyor. Adam güneş gibi parlıyor her kafasını çıkardığı yerde. İnanılmaz karizmatik. Allah bağışlasın. Şimdi devam edelim efendim. Benim yıllardır yırtındığım, ATV'ye acaba ceza verebilecekler mi diye defalarca sorduğum programlara ceza gelmiş. Hangi programlar diyecek olursanız Esra Erol'a gelmiş, Nur Viral'e gelmiş, bir tane daha programa gelmiş. Maddi cezadır, hiçbir şey olmaz. Nur Viral çok tatlı kadındır. Yıllarca Beyaz TV'de program yaptı. Aklı başında, düzgün, reytingleri uçmuyor ama bir duruşu var hiç olmazsa. En azından bir duruşu var onun. Ve şöyle söyleyeyim. Nur Viral'in bence bu hani sakin ve güzel hali onu diğer kanallar için de çekici kıldı. Fakat bizim sektörün herhalde bir lanetidir ki Nur Viral de boşandı. Yani her gün kişisel gelişim, her gün aman efendim ilişkilerde öpüşün, kokuşun, her gün bir kadın, her gün ilişki uzmanı, her gün bir bilmem ne derken kendi evliliği gitti efendim. Ee, Bir yandan da şimdi şurada göstereceğim size, dur bakayım hangi kanallara ceza. Esra Erol, Didem Arslan ve Sen İstersen. Şimdi bunlar gençlere ve suça özendiren yapımlar. Şiddet sahneleri barındırdıkları için. Abi Müge Anlı barındırmıyor mu? Rütü'ye ne zaman güvenirim? Bir gün Müge Anlı'ya ceza gelirse. Müge Anlı'ya ceza gelmesini istemiyorum. Bak yemin ediyorum istemiyorum. Başarılı buluyorum. Onun gece program yapmasını istiyorum. Ama Müge Anlı'nın içeriği bunlardan sert. Daha şiddet, daha suç. Yani gündüz ceset falan topluyorlar sağdan soldan yani öyle. Abi gece yapın şu programı. Çoluk çocuk seyretmesin. Şimdi burada beni YouTube'da görmek için bir çaba harcayıp benim kanalıma girip beni bulup geliyorsunuz. Fakat ulusal kanal her eve giriyor. Her eve giriyor. Her an maruz kalabilirsiniz. Bir yerde açık unutup devamı gelebiliyor saatlerce. Öyle ulusal kanalın çok dikkatli filtre edilmesi gerekiyor. O yüzden yine ayrımcılık, yine ayrımcılık. Parayla bir şey olmaz. Canları istedi mi diziden adamı bir günde uçuruyorlar. Canları istedi mi bir günde konduruyorlar. Canları istedi mi TRT spikeri Patililerin annesiyim dedi diye bir günde attı biliyorsunuz TRT. Ana haber spikerini attı ya. Ama iş ATV'ye gelince reyting denilen şey de Türkiye'de 5.000 tane makineyle ölçüyor. Yersen sen 90 milyonu nasıl 5.000 makineyle ölçüyorsun? Şimdi o makineleri koyuyor. Herkese bir kumanda veriyor. Çocuk açarken küçük kumandayı, anne açarken başka renkli, baba açarken başka renkli. Data merkezinde erkek açtığı zaman o yanıyor, kadın açtığı zaman o yanıyor. Fakat A plus dediğimiz kaliteli grup eğitime göre seçilmiyor. Neye göre seçiliyor biliyor musun? Mikrodalgan var mı evinde diye soruyorlar sana. Eğitimin var mı, master'ın var mı, master'ın var mı diye soran yok. Mikrodalgan var mı diye soruyorlar. Ya Pelinceciğim hepsi serbest kalacak. Beren ve Kenan serbest demişsin. Kullanan herkes serbest kalacak zaten. Satmadığı müddetçe, sağlamadığı müddetçe serbest kalacaklar. Hani sadece bu bir şov. Yani kullananları deşifre ettik. Anda bizden bu kadar şov. Dediğim gibi, dün de dediğim gibi daha beteri yok mu? Dolu var. Yani niye onlara eremiyoruz, erişemiyoruz? Belli değil. Öyle geçmişin çok kaşarı var yani. Eski her şey olan bir sürü insan var. Kendini kurtarmak için yapan bir sürü insan var. Ama Mabel Matiz pozitif çıktı tamam. Ne yapalım? Dışarıda yani.
Kerimcan Durmaz'dan psikolojisi düzeldi. Bir daha. Garip. Yani bazı insanlar bayağı sınanacak. Bazı yaşam biçimleri ve düşünce tarzları bayağı sınanacak gibi geliyor bu ülkede. Şimdi beni çok sevenler boşuna sevmeyin öyle boş boş. Çok yeterince seviyorsanız akşam bizim Ayon Kulübe gelin. Dün şiir gecemizdi. Çok güzeldi. Çok mutlu uyuduk. Her akşam oradayım. Saat 10'dan 2'ye kadar falan. Rekorumuz sabah 4. Ne konuşuyoruz derseniz insana ait her şey. Kültür, sanat, psikoloji, astroloji, sosyoloji, kişisel gelişim en önemli alan. Uzmanlar oluyor. Ben hep oradayım zaten yavrum gibi. Yavrum. Bayram seyran demiyoruz. 30 gün bunları konuşuyoruz. Buradaki numarayı arayabilirsiniz Yek'ten. Kendinize bence böyle bir iyilik yapın. Çünkü yaşam biçimine dönüşüyor. Bir gün yayın yapmasak ertesi gün özlüyoruz bir araya gelmeyi yani. Herkes ya uçağa giderken yoldan bağlanıyor millet toplantıya. Her gün katılabilirsin. Görüntünü kapa, görseli kapa. Nasıl katılacaksın Avrupa Yakası? Yukarıdaki numarayı ara. Benim sayfama gel, benim telefonumdan ara. Veya canım yani beni seviyorsanız, beni her gün görmek ve karşılıklı konuşmak istiyorsanız bunu yapın. Şimdi şöyle teklifler geliyor bana. Sedacığım, ben İzmir'e gelince biz seni canlı görüp tanışmak istiyorum. Oldu anneciğim ya. Oldu. Benim de işim yok. Danışmanlık ücretli verdiğim bir şey. Çünkü eğitimini almışım. Değil mi? YouTube yapıyorum. Akşam ayon yapıyorum. Başka kitap yazıyorum. Onu yapıyorum. Yani görmek istiyorum seni. Gel bakayım buraya falan. Aa, böyle bir dünya var mı ya? Ben burada tarihi eser miyim? Efes harabesi miyim yani? İnsanım değil mi? Evet. Ama buraya gelirseniz ben sizi bizzat arıyorum ve her akşam karşılıklı görüşüyoruz. Yani o beni görmek istiyor da ben seni niye görmek istiyorum? Ben bilmiyorum ki bu konuyu. O yüzden burada telefon konuşmalarını birebir ben yapıyorum buradaki formu doldurunca. Yurt dışından arıyorsanız WhatsApp numaranızı yazın lütfen. Oradan arayacağım sizi çünkü. Yurt içinde yaşıyorsanız normal numaranızı yazın. Eğer bugün doldurursanız formu yabancı numaralara bakın. Bir de direkt şu telefondan da yazabilirsiniz veya arayabilirsiniz. Bir de efendim mutluluk kampına başladık. 18'i haftaya Perşembe Pazar 18-21 ilk kampımız var. Mutlaka bekliyoruz. Fiyat geçen senenin fiyatı. Akşam yemeği, kahvaltı, işte kişisel gelişim organizasyonları ve içecekler dahil olmak üzere hoş. Ondan sonra fiyatlar patlayacak, okul kapanacak çünkü. Alaçatı'nın en güzel zamanı Haziran, Eylül, Ekim'dir. Temmuz, Ağustos çorba. Onun için de yine aynı telefondan veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgi saygıyla kucaklıyorum. Karşılıklı görüşmek için hani seni bir görmeye geleceğim yerine mutluluk kamplarına veya her akşam Ayon'da karşılıklı sohbetlere beklerim. Hoşça kalın sevgi ve saygımla.